Merhaba, Akatsuki Security'ye hoş geldiniz. Öncelikle bu kurs orta ve ileri düzey kişilere hitap etmektedir. Yani yeni başlayan kişiler için çok uygun değil. Biraz ileri seviye bir kurs olacak. Kursu bitirdiğimizde ise yani nereden baksak %90 oranında web'e hakim olacaksınız ve çoğu siteyi hackleyebilecek veya nasıl desem analiz edecek seviyeye geleceksiniz. Tabii ki bunu e, etik şekilde yapacağız ve yani hiçbir siteye zarar vermeyeceğiz. Sadece öğrenmeye çalışıyoruz burada ve bunu iyiye kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bug bounty programlarından para kazanmaya çalışacağız. Asıl hedefimiz bu veya nasıl desem belli başlı sitelere rapor göndererekten o açıkları kapatmaya çalışacağız. Bunların hepsini size öğreteceğim. Part 1 için birkaç başlık hazırladım. Şimdi arkadaki tahtada bunları inceleyeceğiz. Arkadaşlar bininci denemedeyim. Bölüm 1 için başlıklarımız şu şekilde. Öncelikle kim olduğumdan bahsedeceğim. Daha sonra Akatsuki Security ile neler öğreneceğiz. Bunları size anlatacağım. Daha sonrasında sanal makineye Kali Linux kurup işte terminalde size komutları, tool'ları falan göstereceğim. Genel bir Kali Linux incelemesi yapacağız. Daha sonra orta yüksek kritik açıklar nelerdir? Ya da işte hangisi gerçekten para kazandırır bunları göreceğiz. Tabii düşük seviyede var buraya yazmadım çünkü bizi ilgilendiren aslında kritik ve yüksek açıklar. Onları da göreceğiz ileriki bölümlerde. Tabii yeni başladıysanız cidden zor ama orta ve yüksek seviyede yani siber güvenlikten anlayan biriyseniz yaklaşık bir ay içinde cidden bunları öğrenip para kazanmaya başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, başlıklarımız ve bugünün konuları bu şekildeydi. Şimdi ilk konumuz ve ilk sorumuz olan ben kimim sorusunu birlikte yanıtlayalım. Ama daha öncesinde sizlere bir site tanıtmak istiyorum. Onzio sitesi burada arkadaşlar yani hackerların mirror dedikleri bir sistem var. Örnek veriyorum bir siteyi eklediğiniz zaman yani bu kayıt silinmesin diye yani bu tarz bir siteye mirror veriyorsunuz. Yani nasıl desem arşivliyorsunuz yaptığınız eki bir kanıt olarak. Çünkü hani hacklediğiniz sistem sonuç olarak geri düzeltilecek. Bu yüzden kalıcı olması açısından ve bir kanıt olması açısından hackerlar ne yapıyor? Buralara yaptıkları ekleri yüklüyorlar kod adlarıyla birlikte. Hatta biraz inceleyelim. En son kim nereye eklemiş? Yani şu an arşivdeyim. Geliyorum buradan. Çeviriyi kapat. Özel olanlara. Arkadaşlar mesela burada devlet siteleri ve üniversite siteleri hacklemişler. Türkiye Eğitim mesela aktif çalışıyor. Eskişehir Üniversitesi'nin başvuru sayfasını Demirci diye bir arkadaş, ya şunu kapat, Blacksmith diye bir arkadaş eklemiş. Yani gördüğünüz gibi o zaman burada hepsi kayıtlı. İlk 20'yi görebiliyorsunuz ve hackerlar deyip buradan arşive geliyorum. Buradan İşte kendi kod adımı yazdığım zaman burada zaten eski kayıtlar geliyor. 7 senelik bir deneyimim var Siber'de. Tabii yani bunun bir 5 senesi falan illegal olarak geçti. Lakin daha sonradan bir sene boyunca ara vermek zorunda kaldım. Yargı mevzularım oldu. Daha sonra ise işte yaklaşık 2 senedir falan hafif hafif beyaz şapkalı olaraktan işler yapmaya çalışıyorum. Bu işten para kazanmaya çalışıyorum. Yine kendimden bahsetmem gerekirse Yaman Efkar'dan eğitim almıştım. Yani bu Türk Exploit'i bilmeyen yoktur. Son Commit 2023'te ama
Bayağı eski bir tool. Yani İlk 2018'de falan diye hatırlıyorum. Yaman efkarı bilmeyen yoktur herhalde. Yine Bozkurt ektim. Sonraki ismiyle F-Security. Ee, Yine oralarda da bulundum ve olabildiğince aktif olmaya çalıştım Bozkurt ektimde. Yani forumda konular açıp eğitimler vermeye çalışıyordum. Daha sonra medyada Daki diye bir abi vardı. O da Azerbaycanlıydı ve nasıl desem ya, Azerbaycan sayılı hackerlarından biriydi. Kendim ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Devam edecek olursak şimdi hani yavaştan tekniğe geçelim, biraz da başlayalım. En azından Linux'ımızı kuralım, sanal makinemize ve temelden bir göstereyim size kurulumu. Bundan sonra neler yapacağımızı. Öncelikle bu siteden VirtualBox'ın Windows sürümünü hemen indiriyoruz. Daha sonra Kali Linux'ın sitesinden buradan buna basıp bunu indiriyoruz. Şöyle bir ISO dosyası, installer ISO dosyası. Şimdi bunları indirdiğinizi düşünerekten anlatmaya devam ediyorum. Ee, Sanal makinemizi açalım. Sanal makinemizde buradan yeni makine açıyoruz. İsmini Husky yapıyorum. Klasör sabit kalsın, ellemeyin. ISO kalıbını buradan indirilenlerde zaten otomatik geliyor. Gelmediyse e, siz kendiniz seçebilirsiniz. Ben eski bir sürüm yüklüyorum. Onu açacağım. Siz yüklediğiniz son sürümü yükleyin. Şimdi bunu ekliyorum. Linux, Ubuntu 64 bit şeklinde, bunları ellemeyin. Atikura zaten sabit. Kaç RAM vereceğiniz bu? Biz 8 GB RAM verelim. 6'da işlemci verelim ama bu sizin şeyinize bağlı. Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı. Ona göre ayarlarsınız. Buradan bunu seçiyorum ve buradan bunu seçiyorum. VDI olanı. Sonra bitir diyebilirsiniz. Bitir dedik. Evet, buraya geldi. Yapıyorum. Her şey okey mi? Bir başlatalım. Yavaştan kurulumlarını yapalım. Bunu çarpılıyorum. Tam ekran yaptım. Yani dil seçin diyor. Buradan Türkçe olarak kuracağım ben. Türkçe göstereceğim. Klavyeden ya da fareyle, mouse ile yapabilirsiniz. Ya ben körüm ya da Türkçe yok. Bu klavye. Burası biraz uzun sürecek. Tabii bura uzun sürerken makine adı.
Burada verdiğiniz isimler çok önemli değil. Süremizi oluşturduk. Siteler bölümleniyor. Yani buradan değiştirmeyin, değiştirmeyin. Tüm dosyaları tek bölümde yapsın. Ee, Diske kaydet. Değişiklikler diske kaydedilsin mi? Evet. Şimdi kurulum yapıyor. En popüler 10 tool'u kurdurtuyorum. Diğerinde bu ikisini kurmanıza gerek yok. Aynı bu şekilde kurabilirsiniz. Yani yaklaşık şu an 10 dakika geçti sayılır neredeyse. Kaydı durduracağım. Arkadaşlar kaydı durdurmuştum. Şu an yükleme süreci bitti. Bu şekilde bir seçenek geldi. Diyor ki birinci sürücünüze yüklensin mi? Hayır diyorum. Devam ediyorum. Tamam. Seçtim. Devam. Kurulum bitiyor. Sadece eğitim 50 videoya yakın olacak. Bu başlangıç eğitimini bitirdikten sonra uzun soluklu bir yani sıkılana kadar gidecek bir yine serimiz olacak. Açık arama üzerine işletmelerle anlaşacağız. Bunu onlara bildireceğiz ve kapatmaya çalışacağız. De ne bileyim bak Bounty deneriz. Onun haricinde hazır açıkları değerlendiririz ve hani nasıl yani bir zafiyet nasıl sömürülür bunları gösteririz. Hepsini teker teker inceleriz. WordPress tarafı olacak yine. Yani WordPress siteleriyle bayağı oynamaya çalışacağız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız yani. Kurulumu bitiriyorum. Devam dedim. Yeniden başlatıyor. Enter. Arkadaşlar cümleten hayırlı uğurlu olsun. Linux'ımızı bilgisayarımıza kurduk. Arkadaşlar kurulumda belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Ben unuttuğum için mecbur kayıttan izleyip tekrar baktım. E, Geç saat olduğundan tabii onun etkisi var. Buradan makine deyip e, görünüm tam ekran yapabilirsiniz makinenizi. E, Masaüstü ayarları. Arka planı siyah bir arka plan vardı ama ya buradan güzel bir tane ayarlayın. Değiştirmeniz gereken bir ayar yok. Arkadaşlar şimdi burada son bir ayarımız kaldı. O da paneli panel ayarına geliyoruz.
tercihlerinden paneli kitle seçeneğini kaldıracaksınız. Daha sonra paneli buradan aşağı indireceksiniz. Aşağıda daha güzel duruyor şu an. Tam yapmadım. Terminalimi açıyorum. Ama sistemine. Ondan sonra bu e, komodu yazdıktan sonra root hesabımın yeni şifresini belirleyeceğim. Şifremi giriyorum. Yeni parolamı giriyorum. Root hesabımın şifresi de oluştu bu şekilde. Şimdi çıktım. Kapatma tuşuna basıyorum ve kullanıcı değiştir dedim. Buradan root hesabına girmek için kullanıcı adına root, şifreyi ise az önce belirlediğimiz şifreye yazdım. Şu anda root hesabına girdi. Root hesabı nedir? Windows'taki yönetici olarak çalıştır gibi düşünün. Yani bütün yetkiyi elinize alıyorsunuz işte işletim sisteminde. Ve şu komodu artık kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani sudo komutunu kullanmanıza gerek kalmıyor. Artık root olduk. Bütün sistemimiz hazır, her şeyimiz hazır. Ya artık siteler düşünsün bundan sonrasını. Evet, ls dediğimde zaten belgeleri listeledi. Örnek veriyorum cd. Resimler klasörüne gideceğim. ls diyeceğim. Resimler klasörünün içi boş. Mesela onun listeleri. Ya da buraya bir tane dizin oluşturacağım. Create. Bunun içine hemen bir belge oluşturacağım. Boş dosya olacak bu. Oluşturup içini açıp yine bir şeyler yazacağım. Enter. Bunu kaydedelim. Evet arkadaşlar. ls sildim. Ama masa üstüne gidelim. Son böyle diyelim bir tane dosya var. Bunun da içine girdim. İçinde ne var bakıyorum. ASDF falan filan var. Şimdi bunu nano ya da cat ile yazdıralım. Evet, gördüğünüz gibi ekrana yazdım. Nano. Şu anda da düzenleyebiliyorum. Mesela bir şeyler daha yazayım. CTRL-X değişiklikler kaydedilsin mi? Evet, kaydet. Ve dosyayı düzenlemiş oldum. Şimdi tekrar yazdırayım. Gördüğünüz gibi düzenlenmiş halinde ekrana yazdı. En azından temel komutları bilin. Çok yardımcı olur ileride. O size verdiğim siteye göz atmayı unutmayın. Site yine şu. GitHub'dan buna bakmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünün konuları bu şekildeydi. Başarıyla bitirdik ve sonuçlandırdık. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapamadığınız bir yer veya bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Özellikle ilgileneceğim herkesle sorularınızı olabildiğince cevaplamaya çalışacağım.